1986 yılında bir triatlonda yarışan genç bir kayropraktöre bir kamyon çarptı. Kendi anlatımına göre 6 omuru kırılmıştı ve 4 uzman ciddi bir ameliyat öneriyordu. O ise ameliyatı reddetti. Sonra her gün saatler boyunca gözlerini kapatıp omurgasının kusursuz halini zihninde canlandırmaya başladı. Zihni dağıldığında görüntüyü baştan kurdu. Bunu günlerce, haftalarca sürdürdü. Peki 10 hafta sonra ne oldu? Zihinsel prova gerçekten bedenini mi değiştirdi yoksa hikayenin içinde bilmediğimiz başka etkenler var mıydı? Bu sorunun cevabı hem bu adamın hayatını hem de bugün anlatacağım kitabın temelini oluşturdu. Hikayenin devamına birazdan döneceğim. Sevgili dost, bugün sana Joe Dispenza'nın Doğaüstü Olmak kitabını özetleyeceğim. Kitabın en güçlü fikirlerini, bilimsel olarak desteklenen taraflarını ve kanıtı tartışmalı iddialarını da birbirinden ayıracağız. En sonunda da yeni bir geleceği yalnızca düşünmek yerine ilk adımını nasıl atacağını göreceksin. Daha iyi bir geleceği kurgulayabilmek deyince ve bilinçaltını dönüştürmek deyince en önemli isimlerden biri olan Joe Dispenza'nın daha önce Plasebo Sensin ve Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırmak kitaplarını özetlemiştim. Şimdi geldik Doğaüstü Olmak kitabına. Kitabı senin için 6 bölümde özetleyeceğim. Çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. 1. bölüm geleceğin neden geçmişine benziyor. Joe Dispenza'nın temel düşüncesi şu. Kişiliğin düşünme, hissetme ve davranma alışkanlıklarından oluşur. Aynı düşünceleri düşünüp aynı duyguları yaşadığında benzer kararlar verir. Benzer kararlar da benzer sonuçlar doğurur. Böylece sen değişim istediğini söylerken otomatik kişiliğin geçmişi yeniden kurar. Sabah gözünü açtığını düşün. Henüz yataktan kalkmadan telefona bakıyor. Dünkü mesajı, ödenmesi gereken faturayı ya da seni geren kişiyi hatırlıyorsun. Bir düşünce kaygı uyandırıyor. Kaygı daha fazla sorun düşünmene neden oluyor. Birkaç dakika içinde bedenin daha ortada gerçek bir tehlike yokken dünkü duygusal dünyana geri dönüyor. Kitap bunu beynin geçmişin kaydı, bedeninin de geçmişin ezberi haline gelmesi şeklinde açıklıyor. Bu anlatım bilimsel bir formül değil, güçlü bir benzetme. Fakat işaret ettiği düşünce, duygu, davranış döngüsü son derece gerçek. Bir yorumu tekrar ettikçe belli bir duygu güçlenebilir. O duygu da aynı yorumu daha inandırıcı gösterebilir. Ben zaten böyleyim. Ben para tutamam. İnsanlara güvenilmez. Başlarsam yine yarım bırakırım dediğinde yalnızca bir durumu tarif etmiş olmuyorsun. Aynı zamanda bir sonraki davranışının sınırlarını da çiziyorsun aslında. Dispenza bunu çarpıcı bir cümleyle özetliyor. Eski kişilik yeni bir kişisel gerçeklik üretemez. Buradaki amaç geçmişin için kendini suçlamak değil ama otomatik olarak tekrarladığın şeyi fark etmeden farklı bir sonuç bekleyemeyeceğini görmek. Şimdi lütfen kendine sor. Hayatında değişmesini en çok istediğin alanda her gün tekrarladığın düşünce ne? Peki o düşünce sende hangi tanıdık duyguyu uyandırıyor? Bu sorunun cevabı çoğu zaman hedefinde değil, sıradan anlarda saklı. Para kazanmak isteyip her fırsatta ben bunu beceremem diyebilirsin. Sağlıklı bir ilişki isteyip yakınlık oluştuğu anda geri çekilebilirsin. Üretken olmak isteyip mükemmel yapamayacağın korkusuyla hiç başlamayabilirsin. O zaman sorun arzunun zayıflığı değil de arzuyla otomatik kimlik arasındaki çelişkidir. Değişim hedefe daha çok bakmakla değil, hedefe aykırı çalışan küçük tekrarları görmekle başlar. 2. bölüm beden geçmişe nasıl koşullanıyor? Bir olay yaşarsın, ona bir anlam verirsin ve bedeninde bir duygu oluşur. Olay bittikten sonra zihninde sahneyi tekrar oynatırsan bedenin de stres tepkisini tekrar yaşayabilir. Elbette bir olayı hatırlamakla fiziksel tehlikenin içinde olmak tamamen aynı şey değildir. Ama zihinsel değerlendirmelerin kalp atışı, kas gerginliği, uyku ve stres sistemi üzerinde gerçek etkileri olabilir. Sheldon Cohen ve ekibinin çalışmaları uzun süren psikolojik stresin bağışıklık sisteminin iltihabı düzenleme biçimiyle ilişkili olabildiğini gösterdi. Bu her hastalığı düşüncelerin oluşturur demek değildir. Böyle bir sonuç hem bilimsel olarak yanlış hem de insana ağır bir suçluluk yükler. Makul sonuç ise şudur. Kronik stres yalnızca kafanın içinde kalmaz. Bedeninin çalışma biçimine de yansıyabilir. Sevgili dost, değişimin zor gelmesi bazen iradenin zayıf olduğu anlamına gelmez. Bedenin tanıdık olana alışmış olabilir. Sürekli aceleyle yaşayan biri sakin kaldığında boşluk hissedebilir. Hep suçlulukla motive olan biri kendine şefkat gösterdiğinde gevşediğini değil,
kontrolü kaybettiğini zannedebilir. Sınır koymayan biri ilk kez hayır dediğinde yanlış bir şey yapmış gibi hissedebilir. Çünkü tanıdık olan her zaman sağlıklı değildir, yalnızca tahmin edilebilir ve alışılmıştır. Bilinmeyen ise daha iyi olsa bile başlangıçta güvensiz gibi gelebilir. Kitabın bedenin zihne dönüşmesi dediği nokta tam da burasıdır. Bilinçli zihnin başka bir hayat isterken otomatik tepkilerin eski duygusal düzeni korumaya çalışır. Bu yüzden değişim yalnızca olumlu cümle söylemek değil, eski tepki geldiği anda onu fark edip bedene yeni bir deneyim öğretmek. Burada önemli bir ayrım var. Duygunu bastırmak, onu dönüştürmek değildir. Öfkelenmemeliyim diyerek çeneni sıkmak eski programı gizleyebilir. Önce bedendeki işareti fark et. Omuzların mı yükseliyor, nefesin mi daralıyor, miden mi kasılıyor? Sonra duyguyu adlandır ve davranışı seçmeden önce birkaç saniye bekle. Bedenin geçmişe koşullanmışsa yeni yol önce bu küçük farkındalık aralığında oluşacaktır. 3 yani 3. bölüm şimdiki an otomatik programla arana mesafe koymak. Joe Dispenza'ya göre yaratımın kapısı şimdiki andır. Çünkü geçmişini hatırlamadığın ve öngörülebilir geleceği prova etmediğin kısa anlarda otomatik kimliğinin dışına çıkabilirsin. Kitapta meditasyonun önemli olmasının nedeni de bu aslında. Meditasyonu düşünceleri tamamen susturmak zannediyorsan daha başlamadan kendini başarısız hissedebilirsin. Oysa en değerli tekrar şudur. Dikkatinin dağıldığını fark etmek ve onu yeniden seçtiğin noktaya getirmek, yani meditasyon anında. Her dönüş otomatik programa verilmiş küçük bir şu anda direksiyonda ben varım mesajıdır. Yi Yuan Tang ve arkadaşlarının 2007'de yayınlanan kontrollü çalışmasında 5 günlük kısa bir meditasyon eğitimi alan grup, gevşeme eğitimi alan gruba kıyasla dikkat ve öz düzenleme ile ilgili bazı ölçümlerde çok daha iyi sonuç gösterdi. Bu çalışma meditasyonun bir mucize olduğu anlamına gelmez ama dikkati eğitmenin ölçülebilir etkileri olduğunu gösterir. Şimdi 30 saniyelik küçük bir deneme yapabilirsin. Ayaklarının yere temasını hisset. Nefesini değiştirmeden izle. Aklına bir düşünce geldiğinde bu sadece düşünce de ve dikkatini tekrar nefesine ver. Amaç boş bir zihin değil, dikkatini geri getirebildiğini deneyimlemek. Joe Dispenza ayrıca dar odaktan açık odağa geçmeyi öneriyor. Stres altındayken dikkat çoğu zaman tek bir soruna kilitli. Sanki zihinsel bir el feneri yalnızca tehdidi aydınlatıyor gibidir. Açık odakta ise sadece bir nesneye değil, bedeninin çevresindeki boşluğa da dikkat verirsin. Bunu mistik bir sonuca bağlamak zorunda değilsin bu arada. Oturduğun odanın genişliğini, seslerin geldiği yönleri ve bedeninin uzaydaki yerini fark etmek bile dikkatini sorun tünelinden çıkmasına yardım edebilir. Kitabın meditasyon yaklaşımının pratik değeri seni hiç kimse yapmak değil, kimliğinle ilgili ezberlerinden kısa süreliğine uzaklaştırmaktır. İşte eski kimlikle arandaki ilk mesafe burada açılır. Düşünce hala gelir fakat sen onu artık emir gibi uygulamak zorunda değilsindir. 4. bölüm zihinsel prova ve yükseltilmiş duygu. Kitabın en uygulanabilir fikirlerinden biri net bir niyetle güçlü bir duyguyu birleştirmektir. Net niyet nasıl davranacağını zihninde ayrıntılı biçimde görmektir. Yükseltilmiş duygu ise şükran, sevgi, cesaret ya da özgürlük gibi gelecekte yaşamak istediğin hali bugünden hissetmeye çalışmaktır. Zihinsel provanın bilimsel bir temeli var. Alvaro Pascal Leone ve ekibinin 5 parmaklı piyano egzersizi çalışmasında yalnızca zihinsel prova yapan kişilerde bile hareketle ilgili beyin bölgelerinde plastik değişimler görüldü. Yani insanları basitçe 2 gruba ayırdılar Harvard Üniversitesi'nde. Bir gruba dediler ki sadece piyano çaldığınızı düşleyeceksiniz. Biz sizi telkinlerle yönlendireceğiz. Ve 30 günün sonunda her iki grubun da zihninde benzer nöral ağlar gözlemlendi. Bu şu demekti. Gerçekten yapmakla ciddi anlamda düşünmek arasında önemli bir fark yok. Yani insan hakikaten düşleyerek, bir bakıma meditasyon yaparak ya da tefekkür gibi bir hale girerek hakikaten çok şeyi değiştirebilir. Tabii ki zihinsel prova eylemin yerine geçmez. Beyni eyleme hazırlayan bir şey. Cleveland Üniversitesi'nde de çok önemli bir çalışma yapılmıştı. Burada da insanlar ikiye ayrıldı. Bir grup her gün bir ağırlıkla çalışırken diğer grup sadece bunu düşledi. Ancak deney sonunda her iki grupta da gerçekten büyüme görüldü. Yani bir ağırlıkla çalışanlarda zaten görülmesi son derece normaldi ama bunu sadece düşleyen insanlarda bile böyle bir sonuca rastlandı. Bu ne demek? Motor imgelemenin kasları yöneten sinirsel komutları eğitebilmesi demek. Örneğin topluluk önünde daha özgüvenli konuşmak istiyorsan yalnızca kendini alkışlanırken hayal etme. Sahneye yürüyüşünü, ilk cümlenin nefesini, bir kelimeyi unuttuğunda sakin biçimde devam edişini
prova et. Ardından gerçek hayatta küçük bir konuşma yap. Beyin sonuç fotoğrafından çok davranış senaryosuna ihtiyaç duyar. Joe Dispenza yükseltilmiş duyguların geleceği kendine çektiğini söyler ve ben de buna inanırım. Bilimsel olarak daha güvenle söyleyebileceğimiz şey ise şu: duygusal durumun dikkatini, kararlarını, insanlarla iletişimini ve fırsatları değerlendirme biçimini etkiler. Şükür hissetmen bugün sahip olduğun şeylere odaklanmanla olur. Ancak henüz sahip olmadığın ama gelecekte sahip olmak istediğin şeyle alakalı da önceden bir duyguyu zihnine ve bedenine ezberletmen demektir. Yani birçok insanın o hedeflerinden uzak kalmasının sebebi ulaşayım, sonra şükredeyim, sonra mutlu olayım gibi garip, işe yaramayan bir şeyi seçmelerindendir. Halbuki bugünden şükrü o kadar tanıdık hale getirirsin ki zaten bütün tavrın, tutumun, enerjin, davranışların, tanıştığın insanlarla kuracağın ilişkiler, insanlarla iletişimindeki farklar o istediğin şeyi sana yavaş yavaş çeker. Adeta bir mıknatıs gibi. Şimdi açılıştaki hikayeye geri dönelim. Joe Dispenza 10 haftalık yoğun zihinsel çalışmanın ardından iyileştiğini ve 11. haftada ameliyatsız biçimde işine döndüğünü anlatıyor. Bu onun kişisel anlatısı, zihinsel provanın kırık omurları tek başına iyileştirdiğinin kesin kanıtı değildir elbet. Ama zaten herhangi bir insanın herhangi bir yöntemle iyileşeceğinin hiçbir zaman net bir kanıtı yoktur. Ancak o günden bu yana insanlara da bu yöntemi öğreterek binlerce, belki 10 binlerce, belki de 100 binlerce, sayıyı bilmiyorum ama çok fazla insanın hayatının olumlu anlamda değişmesine vesile olduğunu biliyorum. Ve bu deneyimin onda güçlü bir soru uyandırdığı açık. İnsan dikkatini ve davranışlarını yeni bir geleceğe göre düzenlediğinde ne kadar değişebilir? Sonraki çalışmalarının ve bu kitabın çıkış noktası da bu oldu. Bir bilgiyi anlamakla onu yeni bir tepki haline getirmek aynı şey değildir. Sevgili dost, bu arada biz de bir bilgiyi anlamak ya da onu bir eyleme dönüştürmek üzerine 2, 3, 4 Ekim'de Antalya'da Vita Silva Otel'de 5. Bilinçaltı Dönüşüm Kampımızı gerçekleştireceğiz. Ve seni de buna davet etmekten mutluluk duyuyorum. Eğer hayatında tekrar eden döngüler varsa, bir türlü istediğin çözümlere ulaşamadıysan, bir noktaya kadar yapıp daha sonra onu davranışa dönüştürmekte zorlanıyorsan, önceki 4 kampımıza katılıp %100 memnuniyetle ayrılan diğer katılımcılar gibi belki senin için de harika bir fırsat olabilir. Çünkü biz de sadece bilgi aktarmıyoruz. Zihinsel ve duygusal kalıplar, hayat amacı, finansal döngüler, affetme, tezahür ve kazanan zihin üzerinde uygulamalı çalışmalar yapıyoruz. Hikayesini yeniden yazmak isteyenler için hazırladığımız bu deneyim kamp sonrasındaki 21 günlük entegrasyon süreciyle de devam ediyor. İçindeki gücü serbest bırakmaya yönelik bu yolculuğun sana uygun olup olmadığını görmek istersen güncel ayrıntılara ve kayıt bağlantısına videonun açıklamasından ulaşabilirsin. 5. bölüm Kalp, Plasebo ve Kuantum. Bilim nerede bitiyor? Kitap, kalp ve beynin uyumlu bir sinyal üretmesinden söz ediyor. Kalp ile beyin gerçekten çift yönlü iletişim içindedir. Nefes ritmi, otonom sinir sistemi ve kalp atım değişkenliği birbiriyle ilişkilidir. Yavaş ve düzenli nefes bazı kişilerde kalp atım değişkenliğini artırabilir ve fizyolojik sakinleşmeyi destekleyebilir. Fakat buradan kalp uyumuna girersen dış dünyadaki bütün olaylar istediğim biçimde düzenlenir sonucu çıkmaz. Kalp, beyin iletişimi biyolojik bir gerçeklik. Niyetin uzak olayları doğrudan değiştirdiğini söylemek yerine bunun büyük faydası olduğunu söylemek bence çok daha doğrudur. Yine hem bu kitabında hem daha önceki eserlerinde, eğitimlerinde plaseboya çokça değiniyor Joe Dispenza. Ben de burada daha önce çok kez değindiğimiz için kısaca söyleyeceğim. Plasebonun herhangi bir hastalığı, ağrıyı, olumsuz bir durumu değiştirebileceğini artık tartışmaya bile gerek yok. Ancak altı çizilmesi gereken şey şudur: sadece plasebo ile, yani sadece inançla da her şey değişir diyemeyiz. Fakat bunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Burada ayrıntılara girmeyeceğim. Ancak plasebo deneyleri diye Google, YouTube ya da benzer platformlarda aratacak olursan karşına yüz binlerce sonuç çıkacak ve her birinde de son derece somut, kanıtlanabilir sonuçlar alındığını göreceksin. Yani içinde hiçbir farmakolojik madde bulunmayan ilaç görünümlü bir kapsülü almadan önce tabii bunun işe yaradığına inandığında kişilerin durumu olumlu anlamda kesinlikle değişiyor. Sevgili dost, kitabın en ilham verici ama kanıt bakımından en zayıf alanı da kuantum yorumu. Dispenza bütün ihtimallerin kuantum alanında bulunduğunu ve düşünceyle yükseltilmiş duygunun
belirli bir geleceği hayatına çekebileceğini söylüyor. Bu kitabın spiritüel çerçevesi. Açıkçası ben de buna inanıyorum ve bu sadece Joe Dispenza'nın söylediği bir şey değil. 1000 küsur yıl önce Üstad Mevlana dünyada olabilecek her şey için misal aleminde sayısız olasılık uyur. Siz ağzınızdan çıkan sözler ve düşüncelerle o olasılıkları uyandırırsınız. Güzel söyleyin, güzel düşünün ki güzel olasılıklar uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır diyor. Yani onun misal alemi dediği şey şu an konuştuğumuz kuantum alanı. Tabii ki buna inanmak demek tek başına kuantum fiziğindeki gözlem ve olasılık kavramlarını insan düşüncesinin gündelik hayatta belirli olaylar yarattığı sonucuna taşımak bilimsel bir uzlaşma değildir. Bununla birlikte burada iki uçtan da kaçınmak gerekiyor. Kuantum açıklamasını tartışmalı bulduğun için meditasyon, fizikat eğitimi ve zihinsel prova gibi yararlı fikirleri çöpe atamazsın. Bu uygulamalar sana iyi geliyor diye kitabın her iddiasını kanıtlanmış bilim kabul etmek zorunda da değilsin. Kısacası burada bana göre doğru yaklaşım şu: İlham al, dene ve elde ettiklerini de kendin için kanıt olarak muhafaza et. Ben işe yaradığına inanıyorum. 6. bölüm: Yeni kimliğini 24 saatte nasıl prova edebilirsin? Şimdi kitabı günlük hayatına indirecek kısa bir çalışma yapalım. Birinci adım: değiştirmek istediğin tek bir otomatik döngüyü yaz. Tetikleyici ne? Aklından geçen cümle ne? Hangi duygu oluşuyor? Sonunda hangi davranışı yapıyorsun? Örneğin eleştirilince yetersiz olduğumu düşünüyorum, utanıyorum ve geri çekiliyorum gibi. İkinci adım: yeni kimliğini soyut bir sıfatla değil, gözlemlenebilir bir davranışla tanımla. Yani özgüvenliğim yerine eleştirildiğimde hemen savunmaya geçmeden bir nefes alır, işe yarayan kısmı sorarım gibi. Üçüncü adım: 5 dakika ayır. Nefesini yavaşlat, o sahneyi zihninde canlandır. Eski tepkinin başladığı anı gör ve bu kez yeni davranışı uygula. Ses tonunu, beden duruşunu ve söyleyeceğin cümleyi prova et. Sonunda bunu yapabilmiş olmanın sakin güvenini birkaç saniye hisset. Dördüncü adım: 24 saat içinde yeni kimliğine küçük bir kanıt ver. Bir telefon aç, bir sınır koy, 5 dakika çalış, bir teklif gönder ya da ertelediğin konuşmanın ilk cümlesini kur. Çünkü yeni kişilik yalnızca meditasyonda değil, gerçek hayatta verdiğin yeni cevaplarla oluşur. Bu çalışmada iki tuzağa dikkat et. Birincisi, yalnızca sonucun güzel görüntüsüne dalmak. Kendini başarılı, zengin ya da alkışlanırken görmek iyi hissettirebilir ama davranış planı üretmeyebilir. İkincisi, yükseltilmiş duyguyu zorlamak. İçinde kaygı varken sahte bir neşe üretmek zorunda değilsin. Önce kaygıyı kabul et, sonra erişebildiğin daha gerçekçi bir duygu seç. Merak, sakinlik ya da küçük bir cesaret. Yeni kimlik bir gecede giyilen bir kostüm değildir. Tekrarlarla güvenilir hale gelen bir davranış biçimidir. Bu uygulamadan önce ve sonra duygunun şiddetini 0 ile 10 arasında puanlayabilirsin. Ama hedefin bir çalışmada bütün duyguyu yok etmek değil, hedefin otomatik tepkinle seçim arasına küçük bir alan açmaktır. Sevgili dostum, doğaüstü olmak belki de doğa yasalarını aşmak değil, yıllardır doğal sandığın otomatik halini aşmaktır. Geçmişin seni etkilemiş olabilir ama bugün bir düşünceyi fark ettiğinde, bir nefeslik boşluk açtığında ve bir davranışı farklı seçtiğinde geleceğinin kopyasını değiştirmeye başlarsın. Şimdi yorumlara şunu yazabilirsin: seni geçmişte tutan en tanıdık duygu ne ve önümüzdeki 24 saatte ona hangi yeni davranışla cevap vereceksin? Bu kitap özeti sana yeni bir bakış açısı kazandırdıysa videoyu beğenmeyi ve yeni kitap özetleri için kanala abone olmayı da unutma. Ve bitirirken çoğu zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapacağım. Malum dünyanın birçok bölgesinde zulüm var. Ama özellikle Doğu Türkistan'da ve daha özellikle Filistin'de artık dayanılmaz boyuta gelmiş durumda. Ve belki bunu direkt olarak değiştiremeyiz ancak her birimiz onlar için dua edebiliriz, akılda kalması için paylaşabiliriz, bütçemiz nispetinde yardım yapabiliriz. En önemlisi boykot yapabiliriz. Boykot, ben bu yapılanlardan biriyim, benim param insanların üzerine, kardeşlerimin üzerine zulüm olarak yağmaz demek. Lütfen bunları da unutma. Yeni bir videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.